Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık ipleri değerlendirebileceğimiz çok güzel, çok hoş bir patik yapacağız. Ben patiğimde bu şekilde normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Rengarenk. Elimdeki artık ipleri de bu şekilde değerlendirmiş oldum. Tabanımız, topuğumuz, modelin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Modelin tasarımı Instagram'dan arkadaşım Funda'nın Örgü Dünyası sayfasına ait. Funda bu modeli Tunus işi olarak da video çekmiş. Funda'nın Örgü Dünyası YouTube kanalına bakarak bu modelin Tunus versiyonunu da görebilirsiniz. Kendisine de bu güzel model için çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bakın ön bölümde toplam 5 dilim yaptım. Büyük yapmak isteyenler ön bölüme 1 dilim fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de ön bölüme 1 dilim eksik yapabilir. Yani 4 dilim yapabilir. Patiğimizi hemen şu kenardan başlayacağız hanımlar. Krem ipim ile patiğime başlıyorum. 22 ilmek olarak. Bu şekilde. İpimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bıraktım. İlmeklerimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 22 ilmek. Tamamlayalım gelelim. Evet 22 ilmeğimi attım. Geldim hanımlar. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Geri dönüyoruz. Baştan sona haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşamı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde haroşa örüyoruz. Sıra sonuna kadar haroşalarımızı örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bu ilk modele başlayacağız. Pembe ipimizi kullanacağız hanımlar ilk modelimizde. Model iki farklı dilimden oluşuyor. İkisini de sizlere şimdi göstereceğim detaylı olarak. Her bir dilim 7 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi krem ile örüyorum. Model bitene kadar bu ilk 3 krem ilmeğimiz bu şekilde devam edecek. Ardından pembe ipimi ekliyorum hanımlar. Buraya 5 tane pembe öreceğim. 1, 2. Hemen pembe ipimizin ucunu düğümleyelim ki patiğimiz sökülmesin. Şöyle 2 tane pembem oldu. 3, 4, 5. 5 tane pembe ördüm. Şimdi geri döneceğim. Kalan ilmeklerimi örmedim. Geri döndüm. Bakın arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örerek başladım. Pembe ilmeklerimi pembe ipimle örüyorum. Pembemi şöyle arkaya doğru aldım. Bakın şöyle çaprazlamasına kremimi alıyorum. Kalan 3 kremimi krem ipimle örüyorum. Modelin ilk sırasını bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Yine kenara 3 tane krem örüyorum. Tekrar şöyle bakın. Kremin altından çaprazlamasına pembe ipimi aldım. Her defasında 2'şer tane pembe fazla öreceğiz. Bir önceki sırada 5 örmüştük. Şimdi 7 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Pembe ilmeklerimi pembe ipimle örüyorum. Pembeyi arkaya doğru aldım. Krem ilmeklerimi de krem ile örüyorum. Bu şekilde. Geri döndüm, ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde 3. sıramızı yapacağız. Yine kenara 3 tane haroşamı ördüm. Kremimi ördüm. Tekrar pembemi alıyorum. Bu defa 9 pembe öreceğiz. 2 pembe daha artıyor. Bir önceki sırada 7 pembe örmüştük. 7 pembemi örüyorum. Hemen buradaki 2 ilmeği daha ördüm. 9 tane pembemiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Geri dönüşte ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de örüyorum yine. Pembeyi arkaya doğru aldım. Kremimi alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Geri döndük.
Modelde hanımlar ön yüzde 4. sıradayız. Yine 3 kremimi öreceğim. Pembemi alıyorum. Bu defa 11 pembe öreceğiz. 2 pembe daha artıyor ilmek sayımız. 2 ilmek daha pembe fazla öreceğiz. Bir önceki sırada burada 9 tane pembemiz vardı. Bunu örüyorum. Hemen şuradaki 2 krem ilmeğimi de pembe ile ördüm. 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar, yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Kalan 3 kremi de krem ile. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzde modelde 5. sıra. Hemen 3 tane kremimi ördükten sonra pembemi alıyorum. Bu defa 13 tane pembe öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu şekilde 5. sırada 13 pembe ördük. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Kalan 3 kremi de yine krem ile. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzde modelde 6. sıramız. Tekrardan 3 kremimi ördükten sonra pembemi alıyorum. Şimdi de 15 tane pembe öreceğim. Dilerseniz sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pembeden sonra tekrar geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum hanımlar. Modelimizin 6. sırası da bu şekildeydi. Model zaten toplam 7 sıradan oluşuyor. Sonra modelin sonuncu sırasını yapacağız. Ardından ikinci dilime geçeceğiz. Kalan 3 tane krem ilmeğimi de yine krem ile ördüm. Ön yüzde hanımlar modelde 7. ve sonuncu sıramız. Her dilimde 7'şer diş haroşa olacak burada. Bakın 7 pembe diş haroşa olacak burada. Sonuncu sıramız. İlk 3 ilmeğimi ördükten sonra pembemi alıyorum. Bu defa 17 pembe örüp döneceğim geri. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Geri döneceğim. En son 15 pembe örmüştük. Bakın pembelerimi ördüm 15. 2 ilmek daha örüyorum. 17 pembemiz oldu. Son 2 ilmek kaldı. Bunu örmüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başladım. İlmeklerimizi arka yüzde normal haroşa örüyorum hanımlar. Tekrardan son 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Her bir dilim 7 haroşadan oluşuyor. Bakın pembe haroşalarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böylece bir diş haroşamızı örmüş olduk hanımlar. Şeklimiz şu. Şimdi ikinci dilime başlayacağız hanımlar. Şimdi ikinci dilimde de yapacağım işlem şu. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi krem ile ördüm. İkinci dilimimde mavi ipimi kullanmıştım. Hemen mavi ipimi ekleyeceğim buraya. Şöyle buraya bir ilmek mavimi ördüm. Hatta yanına ikinciyi de ördükten sonra şu pembe ipimi artık burada kullanmayacağım için şöyle pembe ipimi kesiyorum. Pembe ipimin ucunu hemen maviye düğümleyeceğim hanımlar. Patimiz sökülmesin diye buraya düğümümü atıyorum. Şimdi mavi ile devam edeceğiz. İkinci dilimi de hanımlar, ilk dilim böyle sağ taraftan yapmıştık. Sağ tarafa gidip gelmiştik. Bu ikinci dilim sol taraftan yapılacak. Şöyle ilk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Kalan ilmeklerimin tamamını bu şekilde bakın iplerin ucunda gizleyerek getiriyorum. Sonradan gizlemek zorunda kalmayalım. Hemen iplerin tamamını mavi ile örüyorum. Bu ikinci dilimin ilk sırası oluyor hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir sıra örmüş oluyoruz. Bakın sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm.
Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 7 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7. Ardından geri dönüyorum. Bu dilimi bakın bu taraftan yapıyoruz. 7 ilmek ördüm. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Bu şekilde hanımlar. 7 ilmek ördük döndük. Bu defa ikişer ikişer ilmek sayıları artacak. Şimdi geri döndük, yine arka yüzdeyiz. Arka yüzde bu defa 9 ilmek örüp geri döneceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri dönüyorum. Her defasında ikişer ilmek fazla örüyoruz. İlk ilmeğimi örerek başladım. Kalan ilmeklerimi de yine örüyorum. Şimdi tekrar geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu defa 2 ilmek daha fazla öreceğiz. Yani 11 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 2 ilmek daha ördüm, 11 oldu. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar yine öreceğim. Yine geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bu defa da hanımlar 13 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geri dönüyorum yine. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örerek başladım. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum haroşa. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Bu defa da 15 ilmek örüp döneceğiz. 15 ilmek. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi bakın şu an ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde bu defa 17 ilmek öreceğiz hanımlar. 17 ilmek. 1, kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Buradaki maviler bitene kadar ikişer ikişer ilmek alarak örüyoruz hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bu defa bu son 2 maviye kadar öreceğiz hanımlar. Son 2 maviye kadar sayalım. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane mavimi ördüm. Artık burada örülecek mavi kalmadı hanımlar. Bu aşamada mavimi şöyle arkaya doğru alıyorum. Krem ipimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bakın ikinci dilimi de bitirdik. Mavi bölümde de toplamda bakın mavi haroşaları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşamız oluştu. Modelimiz hepi topu bu 2 dilimden ibaret hanımlar. Model devamında bu 2 dilimi tekrar ederek ilerleyeceğiz. Ve 3. dilime geçeceğiz hanımlar şimdi. Model 1. ve 2. dilimin tekrarı olarak gerçekleşiyor. Şimdi 3. dilimde ilk dilimin tekrarını yapacağız. Bir dilimin birini sağ taraftan yaparken diğerini sol taraftan yapıyoruz. Mavide olduğu gibi. Şimdi 3. dilimde pembede yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Bu defa bakın ben sarı ip kullanmıştım. Yine aynı pembe dilime nasıl yaptıysak 3. dilimde de aynı işlemi uygulayacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördükten sonra hemen buraya pembe ipimi ekliyorum. Şuraya ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine bu defa pembe ipimin ucunu mavime düğümleyeceğim. Bu şekilde.
Ve mavi ipimi keseceğim. Şimdilik mavi ile de işim kalmadı çünkü. Şöyle maviyi çektim. İlk dilimde ne yapmıştık hanımlar, pembe dilimin ilk sırasında? İlk 3 tane kremden sonra 3 pembe örmüştük. Burada aynı işlemi yapıyoruz. Sadece renk değişikliği yaptık. Bu defa buraya 5 tane sarımı örüyorum. Şöyle 5 tane sarı. Ardından geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi normal örüyoruz. Modelin ilk sırası bu şekilde. Sonraki sırada buraya 7 sarı öreceğiz. Sonraki sırada 9 sarı, ikişer ikişer artacak. Ta ki son 2 ilmek kalana kadar devam edeceğiz biz bu işleme. Bakın şöyle ön yüzdeyiz. 3 kremden sonra buraya 2 sarı daha ekleyeceğiz. Buraya 7 olacak. Sonraki sırada 9 olacak. Bu şekilde burada son 2 mavi ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Modelin 3. sırası tamamlanacak. Modelin 4. diliminde de hanımlar yapacağımız işlem şu. Mavide nasıl yaptıysak aynı işlemi yapacağız hanımlar. Şu mavi dilimde ne yaptıysak diğer 4. sırada da aynı işlemi tekrarlayacağız. Öncelikle biz bu 3. dilimi tamamlayalım. Gelelim 4. dilimin başlangıcında kafanız karışmasın diye sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, sarı ipim ile 3. dilimimi tamamladım, geldim. Şimdi lila ipimi hazırladım. 4. dilimi yapacağız. 2. dilim ile aynı şekilde. Kafanız karışmasın diye ilk başlangıcını şöyle bir anlatacağım. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördükten sonra yine mavide yaptığımız işlemin aynısını lila ipimizle de yapacağız. Hemen şuraya ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra lila ipimin ucunu sarıya düğümlüyorum. Şimdi de artık sarı ipimi buradan keseceğim. Çünkü 4. dilimimizde lila ipimizle devam edeceğiz. Mavi dilimde ne yapmıştık? İlk 3 kremden sonra ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu defa bu dilimi diğer taraftan, yani sol taraftan yapacağız. Şöyle ipin ucunda gizleyerek götürüyorum. İlmeklerin tamamını örüyorum. Kalan son 2 mavi ilmeğim vardı. Bunu da ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artık bu aşamada ilk sırada 7 ilmek örüp döneceğiz. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum hanımlar. Bu şekilde. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örerek başladım. Sıra sonuna kadar yine 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi tekrar geri döneceğiz hanımlar. Bu defa 2 ilmek daha fazla öreceğiz. 9. Bir sonraki sırada 2 ilmek daha öreceğiz. 11. Sonraki sırada 13. Sonraki sırada 15. Sonraki sırada 17. En son sırada son kalan 2 lilayı da öreceğiz. 19. Ardından lila ipimizi bırakıp krem ipimize geçeceğiz. Böylece 4. dilimde tamamlanmış olacak. Patiğimin bu kenarına ben toplamda bakın pembe 1, mavi 2, sarı 3, lila 4, bir de sütlü kahve kullandım 5. Toplamda 5 dilim yaptım. Bu 4. dilimimiz bittikten sonra 5. rengimiz ile 5. dilimimizde yapacağız. 5. dilimi de yine 1. ve 3. yani pembe ve sarı dilimi nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Şimdi buraya toplamda 5 dilimimizi tamamlayalım, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ben bu bölüme toplamda 5 dilimimi tamamladım, geldim. Patiğimizin şu ilk kenarını bitirdik. Şimdi ön dilimlerine başlayacağız. Ön bölüme toplamda 5 tane dilim yaptım hanımlar. Bu aşamada ben kullandığım renklerin tekrarını kullandım. Sizler rengarenk de yapmaya devam edebilirsiniz. Öncelikle buralarda hanımlar dilim aralarında birer diş krem haroşamız olacak. Şimdi bir diş krem ipim ile haroşamı öreceğim. Bu şekilde. Artık buradan şu kahve ipimi de keseceğim hanımlar. Çünkü her dilimde farklı renk eklediğim için hemen kesimimi yapıyorum. İpimin ucunu düğümleyeceğim. Buraya bir diş haroşa öreceğiz. Yani ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz. Ön yüzdeyiz şimdi. Arka yüzde de tekrar aynı işlemi yapacağız. Böylece bir diş haroşamız olacak. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerin tamamını krem ipimiz ile örelim, gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm, geldim. Şimdi dilimimin ilkini yine renk tekrarı yapacağım. Pembe ile yapmıştım. Burada da hemen pembe ipimi hazırlıyorum. Bu dilimlerimiz biraz farklı yapılıyor. Şimdi her bir dilim 7 sıradan oluşuyor. İlk dilimi yapıyoruz. Dilimde 1. sıramız. Yine ilk 3 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Sonra pembemi ekliyorum hanımlar. Şöyle. Pembe ipim ile öreceğim.
ilmeklerimi. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine pembe ipimin ucunu hemen düğümlüyorum. Dilimde birinci sıramız. Buraya hanımlar 17 tane pembe öreceğiz şimdi. Yani son 2 ilmek kalana kadar. Dilerseniz sayarak gidelim, emin olun. 3, şu 4. pembem, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın son 2 kalana kadar ördük. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeğimi örerek başladım yine. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Son 3 krem ilmeğimi de krem ipim ile. Dilimde birinci sıramızı böylece tamamladık. Şimdi geri döndük. Ön yüzde dilimde ikinci sıramız. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğim krem. Bu defa pembe ile 2 ilmek az öreceğiz. Yani 15 ilmek öreceğiz, geri döneceğiz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 2 pembe daha bıraktım, geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi normal haroşa örüyoruz. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile öreceğim. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile. Tekrardan şöyle pembeyi arkaya aldım. Krem ilmeklerimi krem ile örüyorum. Geri döndük. Ön yüzde 3. sıramız hanımlar. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğim yine krem. Şimdi 2 pembe daha bırakacağım geride. Yani 13 pembe öreceğim. Geri döneceğim. Şu birinci pembem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın 2 tane daha pembe bırakmış olduk burada. Yine geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz. Gördüğümüz renklerle. Evet. Bu şekilde hanımlar. Pembelerimi ördüm. Hemen kreme geçtim. Kremlerimi de örüyorum. Geri döndüm. Yeniden ön yüzde modelde bu dilimimizde 4. sıra. 3 kremimi örüyorum. Bu sıramızda 2 tane daha pembe örmeyeceğiz. Yani 11 ilmek pembemizi öreceğiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sayalım. 5, 10, 11 eksik saymışım. 4, 8, 11. Evet, şimdi geri dönüyorum. Her defasında hanımlar 2'şer tane pembe bırakıyoruz. Hani ilmek saymaya gerek yok. Zaten yerleri belli. Ben sizler de emin olun diye sayarak gösteriyorum. Evet, tekrardan kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde 5. sıramız. Yine ilk 3 ilmeğim krem. Şimdi de 2 ilmek daha pembeyi arkada bırakacağız. Yani 9 tane pembe öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geri dönüyorum. 9 pembemi arkada örüyorum. Kremleri de krem ile örüyorum. Evet, tekrar ön yüzde 6. sıraya geldik hanımlar. İlk 3 ilmeğimi yine krem ile öreceğim. Pembemi alıyorum. Bu defa da 7 tane pembe öreceğim. Bir önceki sırada 9 örmüştük. Şimdi 7. 4 oldu. 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde pembeleri pembe ile, kremleri de krem ile öreceğim. Tekrar kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Geri döndük. Ön yüzde dilimde 7. ve sonuncu sıradayız hanımlar. Her dilimde bakın burada da yine 7 diş pembe haroşamız olacak bu son sıramızı tamamlayınca. İlk 3'ü krem ile ördükten sonra tekrar pembemi alıyorum. 5 tane pembe öreceğim. 3, 4, 5 ve geri dönüyorum.
Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz hanımlar. Son 3 kremimi de yine krem ile ördüm. Evet. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu ön dilimler arasında bakın birer diş krem haroşamız var. Şimdi bir diş krem haroşamızı öreceğiz hanımlar. Yani ilmeklerin tamamını 22 ilmeğimiz vardı. 22 ilmeğin hepsini sıra sonuna kadar öreceğiz hanımlar. Bakın bu aşamada şu pembeyi de artık kesiyorum. Bir sonraki dilimde diğer rengimi kullanacağım. İpimi düğümledim buraya. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Arka yüzde de tekrar örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, bir diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi aynı şekilde ikinci dilimi yapacağız. İlk dilimle aynı. Dilimler aynı şekilde ilerleyecek. Her 7 sırada bir aynı dilimi tekrarlayacağız. Dilimler arasına da hanımlar birer diş haroşamızı öreceğiz. Yine ilk dilimde olduğu gibi bakın. Buraya ilk 3 ilmeğimi krem ile ördükten sonra yine dilimin birinci sırası. Aynı dilimi yapıyoruz sadece renk değişikliğiyle. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra mavi ipimi de düğümleyeceğim. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. Yine 17 tane mavi öreceğiz. İlk dilimin birinci sırasında olduğu gibi. Yani son 2 ilmek kalana kadar. Her sırada 2'şer ilmek eksilterek öreceğiz hanımlar. Bu şekilde bakın. Son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Geri döneceğim. Arka yüzde de yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Mavileri mavi, kremleri de krem ile öreceğim arkada. Modelin birinci sırası bu şekildeydi. Yine ilk dilimde olduğu gibi bu dilimleri de aynı şekilde tamamlayacağız. Hiçbir fark yok. Dilimler aynı yapılıyor. Krem ipime geçtim. Kalan 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi ön yüzde hanımlar tekrardan ilk baştaki 3'er krem ile örülecek. Bu defa 2 ilmek eksilterek geleceğiz. Ta ki burada son 5 mavi ilmek kalana kadar. İkinci dilim bittikten sonra araya yine bir diş haroşa örüp 3. dilime geçeceğiz. Şimdi bu bölümde hanımlar ben patiğin ön bölümüne bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane dilim yaptım. Patiğinizi büyük yapmak istiyorsanız şayet yani 40-41 numara gibi buraya bir dilim daha fazla yapabilirsiniz. Yani 6 dilim. Ya da ben patiğimi küçük yapacağım diyenler varsa da buraya bir dilim eksik yapabilir. Ben aynı renklerin tekrarını kullandım. Siz rengarenk de yapabilirsiniz. Artık renk zevkinize göre, elinizdeki iplere göre renkleri uyarlayabilirsiniz. Şimdi bu dilimlerle diğer dilimler aynı şekilde yapılacak. Şimdi ilk dilimi yaptık, ikinciyi başlattık. Aynı şekilde toplamda buraya 5 tane dilimimi yapacağım. 5. dilimden sonra da yine bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Ardından diğer kenara geçeceğiz. Şimdi bu dilim bölümlerini tamamlayalım. Gelelim sonuncu dilimimizden sonra bir diş krem haroşamızı örelim. Diğer kenarda buluşalım. Sonrasında beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne gördüğünüz gibi 5 tane dilimimi tamamladım ve geldim. Şimdi patiğimizin şu diğer kenarına geçeceğiz hanımlar. Şöyle. Hani şu ilk kenara uyguladığımız dilimlerin aynısını 5 dilim yapmıştık. Aynısını buraya uygulayacağız. Şimdi burada ilk başlangıçta ilk dilimi nasıl yaptıysak aynı şekil başlatacağız hanımlar. Yine ilk kenar ilmeğimle birlikte ilk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Hemen yine pembeme ekleyeceğim sırayla. Buraya ilk etapta 5 tane pembe örüyorum. İpimin ucunu da düğümlemedim hanımlar. Hemen bir düğümleyeyim. Yoksa patiğimiz sökülür. Şöyle pembemin ucunu düğümleyeceğim. Hani ilk dilimin ilk sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz yine. 3 kremden sonra 5 tane pembe örüyorum. Geri dönüyorum. Yani yapılacak işlem diğer tarafıyla aynı. 5 tane pembemi örüyorum. Hemen renk geçişi yaptım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi ön yüzde modelin ikinci sırası diye devam edeceğiz. Yine 3 tane krem ördükten sonra bu defa 5 pembe öreceğiz. Sonraki sırada 7 pembe. Bu şekilde hanımlar son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. 7 diş haroşamız olacak pembe ile. İlk dilimi tamamlayacağız. Ardından ikinci dilime geçeceğiz. İkinci dilimde de bakın şu ikinci dilimde mavi ile ne yapmıştık? İlk 3 ilmeği krem ile ördükten sonra ilmeklerin tamamını mavi ile örmüştük. Ardından geri döndük. Arka yüzde 7 ördük döndük. Sonrasında 9,
11, 13, 15, 17. Buradaki maviler bitene kadar 19 mavi olana kadar örüp ikinci dilimi tamamlamıştık. Dilimler aynı şekilde devam ediyor hanımlar. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Hani kafanız karışacak olursa burayı patiğin başlangıcı gibi sayın. Şuraları hiç görmeyin. Videonun ilk başına gelerek videoyu geri alarak şu ilk dilimlerin anlatımını zaten baştan sona yaptım. Bu dilimlerin anlatımını takip ederek buraları da yapabilirsiniz. Karşı tarafa toplamda 5 dilim yapmıştık. Buraya da aynı şekilde 5 dilim yapacağız hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını da tamamlayalım. Gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin diğer kenarında tamamladım, geldim. Toplamda 5 tane dilim ördüm buraya da. 5. dilimimden sonra da bir diş krem ipim ile haroşamı ördüm. Başlangıçta da burada bir diş krem haroşamız vardı. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi kesiyoruz. İkişer ikişer toplayarak ilmekleri keseceğiz. Burada hanımlar çok sıkı bir kesim yapmayalım. Gevşek yapalım kesimimizi. Çünkü patiğimizin arka topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Şu kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye 2 de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını öreceğiz. Şu geniş yerden ilmekler çıkaracağız. Şuralardan. Bunun için şöyle bir tık daha uzun şiş kullanacağım. Bu şekilde kapalı uçlu. Dileyen misinalı şişlerle de yapabilir. Hemen şurada bakın, geniş yerdeki ilk kenar ilmek yerine girerek bakın hemen şuradan tabanımız için ilmek çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz hanımlar. Daha sağlam olur patiğimiz. Buna dikkat edelim. Hemen ipimizin ucunu düğümlüyorum. Bu şekilde kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız sırasıyla. Şöyle 4 ilmeğimiz oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Ta ki şu diğer uca gelene kadar, yani şuraya. Bu uçtan bu uca ben toplamda 89 adet ilmek çıkarttım hanımlar. Siz bu ön dilime, ön bölüme daha küçük yapmak için bir dilim eksik yaptıysanız ilmek sayısı daha az olur. Ya da bir dilim fazla yaptıysanız ilmek sayınız fazla olabilir. Bir de hanımlar, haroşa örgü esnek bir yapıya sahip, bunu da unutmayalım. Şimdi bu uçtan bu uca ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, bu diğer uca kadar 89 adet ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa öreceğim. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi arka yüzde ördüm, geldim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Burundan başlayarak tabana geçiş yapacağız. Bu aşamada taban ayrımı şöyle yapılıyor. Ben buruna burada 7 ilmek ayırdım. Şişimde 89 ilmek vardı. 7 ilmeği çıkartınca geriye 82 ilmeğim kaldı. 82 ilmeği de iki yana paylaştırdım. 41'er ilmek kaldı yanlara. Hesaplama böyle yapılacak. Toplam ilmek sayısından buruna ayırdığımız 7 ilmeği çıkartıyorsunuz. Buradaki ilmeğiniz kaç olursa olsun. Kalan ilmek sayısını da iki yana ikiye eşit paylaştırıyorsunuz. Taban ayrımı bu şekilde yapılıyor. Tabanımızı örebilmek için hanımlar ön yüzde ilk kenarda bu ilk 41 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Bu şekilde. Kaç oldu? 5, 6, 7, 8. Buradaki ilk 41 ilmeğimizi örelim, gelelim. Evet, 41 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığım anda şu sol kenarda da 41 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra hanımlar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi tekrar öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 7 ilmek ile bir diş haroşa yapmış olduk. Hanımlar, tabanımız 11 ilmek olacak.
Ve 11 ilmek olana kadar da yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Öncelikle 7 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de hemen şu kenardan örerek ortaya ekledim. 8 oldu ortada. Geri dönüyorum. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri döndüm. Yine ip karşıda. İlk ilmeğimi aldım. Şimdi 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi de 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 11 ilmek oldu. Şimdi 11 ilmek üzerinden hanımlar tabanımız örülecek. Kesimler başlayacak. Kesimleri de şöyle yapacağız. Tabanda 11 ilmek var. 10 ilmek öreceğim. 11. de kesimi yapacağım. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri dönüyorum hanımlar kesimden sonra. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan burada 10 ilmek öreceğim. 4, 3 daha 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. Patiğimizin tabanı 11 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. 10 ilmek örüyoruz. 11. de kesimi yapıyoruz. Bakın burada 3, 6, 9 oldu. Şu 10, 11. de kesimimi yaptım. Taban bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi bu şekilde taban kesimimizi de yapalım, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin bu 11 ilmek ile şu arka bölümünü yapacağız. Şu bölümü. Hanımlar bu bölümde yine haroşaya devam ediyorum. İp karşıda, ön yüzdeyim şu an bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Ve hemen şurada sıradaki kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 11 ilmeğimiz oldu böylece. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri dönüyorum. Burada da bakın ilk kenar ilmek yerim şurası. Buraya girerek şöyle ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 11 ilmek oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi bakın bu şekilde keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapıyorum hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmek. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum ve hemen şurada sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle örülecek. Biz bu işleme şuralara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü de ördüm geldim. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu şekilde. Artık buradaki ilmeklerimi de kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak yine kesme işlemini yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Ben şuradaki kenarlardaki ipuçlarımızı da atlatarak götürüyorum. Bu şekilde yapınca sonradan ipleri gizlemekle uğraşmıyoruz. Vakit kaybı olmuyor. Daha pratik oluyor. İlmeklerin tamamını keseceğim. Son bir kaldı. Onu da kesiyorum. Ve hemen şu kenarımızda tümsek görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı düzledim.
ve şöyle bir tane de zincir çektim. Patiğimizin bu bölümünü tamamladık. Sıra kenar oyamızda. Tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Hemen onu da nasıl yapıldığını anlatayım sizlere. Öncelikle hanımlar tığımız ile yapacağız bu bölümü. Öncelikle hemen şu öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak şöyle bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak bu zincir ile bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Tekrar bir yenisini daha yapalım. Önce bir sık iğne yapıyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak 3 zincir çektim ve sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Devam edelim. Önce sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle batarak kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiği sabitliyorum. Bakın 3 tanesini yaptık. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız. Şu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, kenar oyamı bu şekilde ilk başladığım yere kadar yaptım, tamamladım, geldim. En son şuraya da 2 zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Kenar oyamızı bitirdik. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra patiğimize bakalım nasıl olmuş. Şöyle ilmek aralarına girerek ipimin ucunu da ekstra şöyle zincir tekniğiyle düğümleyerek gizlememi yapıyorum. Evet hanımlar, patiğimizi bu şekilde tamamladık. Bakın patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Haroşa örgü olduğu için bakın esneklik payı var. Ayağı saran gayet güzel, çok şık bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikteki ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım hanımlar bu modeli. Hem de böyle parça iplerim vardı. Onları da değerlendirmiş oldum. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin duruşu. Bakın tabanımız bu şekilde. Topuğumuz, patiğimizin yandan duruşu. Çok hoş, güzel bir model oldu. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.